Flutter ile boş bir proje oluşturduk şu an. With a beautiful button diye bir dosya oluşturdum. Şimdi başlayalım. Body üzerinde bir stack oluşturacağız. Children diyeceğiz ve bunu ilk children'ına bir container olarak vereceğiz. Tamam. Şöyle evet. Ember diyelim. Hemen reset atarsak gördüğünüz gibi arka planda şu şekilde bir tonu oluşturabiliyoruz. Tamam, yanlışlıkla şey aldım. Bunu Shade 800 diyerek daha hoş bir ton haline getirelim. Tamam. Şu noktaya geçmeden önce Beautiful butonumuzu bir oluşturalım. Stateful widget button. Bunun içerisinde biz öncelikle butonumuzun renk, width ve height özellikleri olan, decoration özelliği olan ve child olacağını belirtiyoruz. Width, height özelliklerini biz widget'e parametre olarak göndereceğiz. Beautiful buton diyelim. This nokta size diyelim. Hatta bu required olsun, zorunlu olsun. Required diyelim, zorunlu bir şekilde almamız gereksin. Widget size, widget height, pardon size. Buna çarpı 2 diyeceğim çünkü genişliğinin uzunluğundan 2 kat olmasını istiyorum. Genel olarak dikdörtgen şeklinde bir buton çıkarmak adına. Box decoration diyelim. Bunun colors blue olsun. Child'ı da bir stack olacak. Children verelim. Şimdi buradan sonrasında direkt eklemeler yapmadan önce söylemem gereken birkaç bir şey var. Bu child stay'in öncelikle animated builder olmasını istiyorum. Hatta neden animated builder olmasını istiyorum? Gelelim. Şu şekilde gelelim. Container ekleyeyim, göstereyim öncelikle. Width kısmını widget nokta size, height kısmını yine aynı şekilde widget nokta size hatta çarpı 2 yukarısıyla aynı neredeyse olacak. Decoration'ına da kadar. Fakat decoration'da ufak bir değişiklik yapacağız. Blue'nun tonunu ben gölgesini alacağım. Hemen R yapalım ama bir şey gelmeyecektir tabii. Şurada eklememiz lazım çünkü. Center diyelim. Ekranın tam ortasına eklesin. Child diyelim. Beautiful button diyelim. Size'ına da 80 verelim. Hemen bakalım. Ekranın ortasına şöyle güzel bir şey geldi. Buna bir de border radius vermemiz gerekiyor. Decoration içerisinde. Border radius circular 20. Aynısı öteki de aynı şekilde olacak. Bunlar aslında üst üste binmiş konteynerler şu an. Şimdi ben bu konteynere animated builder'ın içerisine alacağım. Çünkü biz aslında şu üstteki konteynere animasyon haline getirmek istiyoruz. Onu animasyon edeceğiz. Animation'ımızı birazdan veririz. Builder'ımız bizim şöyle bir fonksiyon olacak.
Fakat bu fonksiyon bir takım parametreler alıyor olması lazım. Statement 2 parametre alıyordu. Evet. 2 adet parametre mi alıyor? Evet. Biraz karıştı. Şu an şunu eklersek tamam. Bir de bunu ekleyelim. Tamam. 2 adet parametre alıyor. Birincisi bu parametrelerden context. İkincisi bu parametrelerden de child olması lazım. Çok güzel. Parametrelerimizi verdik. Şunlara şöyle yapmaya gerek yok. Burada bizim return transform scale dememiz lazım. Aynı şekilde bir child alıyor. Buraya da biz az önceki şeyi vermemiz gerekiyor. Şimdi 2 tane değerimiz eksik. Bu değerler bizim yukarıda tanımladığımız başka şeylerden gelecek. Bunlardan birincisini şöyle double, daha doğrusu bu için değil fakat gene lazım olan bir şey. Buton derinlik diyelim. Bu şekilde alacağız. Bir get değeri widget size çarpı 0.1 şeklinde. Bir offset değeri bize lazım olacak. Offset değeri bize lazım olacak. Pardon. Vazgeç. Burada yanlışlıkla bir tıklama oldu. Init state içerisinde şu offset değerini hemen tanımlayalım. Hemen aşağı geliyorum. Offset eşittir. Offset buton derinlik ve eksi buton derinlik şeklinde tanımlayacağız. Buraya bir scale vermemiz. Pardon, bu scale değil de bu translate olacak. Burada çünkü yapmak istediğimiz şey bir öteleme hareketi. Scale dediği ölçekleme hareketi olduğu için orada bir yanlışlık oldu. Fakat burada biz buna direkt offset değerini şimdilik verelim. Biraz sonra bunu değiştireceğiz. Çünkü bunun animasyon halinde olmasını istiyorum. Fakat şimdi göstermelik açıdan ben bunu verdim. 3 tane daha farklı değer tanımlayacağız. Bir tanesi bunların animation controller. Animation controller diyelim. Bir tanesi animation değeri. İçerisindeki değer double olacak. Animation. Bir tanesi de future ticker dediğimiz ticker diye bunu tanımlayalım. Şunu hemen implement edelim. Quick fix. Bu niye olmadı? Çok enteresan. Neden olmadığına. Sanırım ticker future'da. Tamam. Ticker future'da, çok özür dilerim. 3 değeri de buraya bu şekilde ekledik. Şimdi burada init animation oluşturacağım. Metot şeklinde bunların hepsini burada tanımlamasını yapacağım. İlk başta animation controller'ımızın tanımlamasını yapalım. Şimdi controller'ımızın tanımlamasını yapalım. Animation controller dediğimiz şekilde olacak. Burada bir önemli olan vsync değeri var. Buna this diyeceğiz. Fakat hata verecek. Çünkü bizim şu klasımızın şöyle bir eklentisi olması gerekiyor. Single ticker provider state mix in diye bir eklentisi olması gerekiyor. Bir animasyonunun uygulama içerisinde daha efektif çalışmasını sağlayan bir durum. Bir duration vermemiz gerekecek. Bunu biz gene aynı şekilde duration'ı aslında şeyden alabiliriz. Uygulamanın kendi içerisinden alabiliriz. Şimdilik biz verelim. Parametre olarak alabiliriz ama şimdilik ben bunu kendimiz verelim diye istiyorum. 300 milisaniye olsun.
Bir de value dediğimiz bir değer olacak. Bu value değerini de şuradan aslında alacağız. Bunu tanımlayalım. Final old controller value değeri diyeceğiz. Bu değeri biz machine controller'ı boş değilse onun value'su olacak. Eğer onun value'su da boşsa bu değer 0 olacak. Bu ifade tam olarak o anlama geliyor. Tekrar söylemek istiyorum. Animation controller'ın değeri boş ise, animation controller boş değil ise onun value'sunu al. Ve bunu old controller value'ya eşitle. Eğer animation controller value'nun değeri boşsa, şu iki tane soru işareti o anlama geliyor. Şu boş ise bu 0.0 değerini old controller value yap. Ve buradaki atamayı şuraya hemen vereceğiz. Ondan sonra bir tek de animation'ımız bizim kalıyor. Animation eşittir diyoruz. Twin animasyonunu biz eklemek istiyoruz. Twin animasyonumuz tabii ki double bir değer alacak. Başlangıç noktası buton derinlik diyeceğiz. Eksi buton derinlik diyeceğiz. Bitiş noktası 0 diyeceğiz. Sonra bunu animate çevireceğiz. Parent istiyor. Bizden bir tane bizim animation controller'ımız bunun parent'ı. Şurada. Animation controller'ımız bunun bizim için parent'ı. Aşağı indirdik. Doğru yaptık sanırım. Evet. Bir de curve ekleyeceğiz. Curve değeri de curves.easy'in olabilir. Bunlar neden hata veriyor? Tanımlanmamış olduğunu söylüyor. Neden burada bir hata var onu anlamadım. Ha. Şurada çok özür dilerim. Burada bunları bunun içerisinde değil. Bizim curved animation oluşturmamız lazım. Hani bir animasyon oluşturmamız lazım. Onları onun içerisinde bizim vermemiz gerekiyor. Burada ufak bir hata oldu. Hemen şöyle yaptığımız zaman tamam. Animasyonumuz, animation kontrolümüzü ve old controller value'yu değerlendir. Şimdi burada biz animasyonu o zaman yukarıda tanımladığımız şekilde animasyonumuzu vermemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi. Bizden animation istiyor ya da animation controller mu istiyor? Animation istiyor sanırım. Evet, animation istemesi lazım. Animation diye girersek tamam. Biz burada animation'ı buna verdik. Şimdi yapmamız gereken bir şey var. Biz üzerine bastığımız zaman aşağı doğru kaymasını istiyoruz. Neyin kaymasını istiyoruz? Bu container'ın. O yüzden biz şu container'ı sağlayan, animated container'ı çerçeveleyen animated builder'ımızı bir widget'la çevreliyoruz. Bu widget gesture detector widget'ımız olmalı. Gesture detector widget'ımızın 3 tane biz on tap down hatta on tap up on tap cancel diye 3 metodunu kullanacağız. Bu metotları şuraya tanımlayalım. Bunları farklı metotlar şeklinde biz kullanacağız. İlki on tap up, on tap down'u tanımlayalım önce. Buraya bir adet şey var. On tap up'ın zaten görürsünüz. On tap down'un bir adet parametresi var istediği. Onu istiyor. Yazmamız gerekiyor. Şuraya o yüzden onu da oraya geçirelim. Tamam. On tap down'a biz burada if diyeceğiz. Fakat buraya girmeden önce şu ufak bir şey yapalım. Biz bunu buton olarak tanımladığımız için burada da if koşulu vereceğiz. Onu bir void callback istiyoruz. Bu callback'in adı onPressed olsun. Bu ne demek?
Dart HTML değil, Dart UI. Bunu import Dart HTML olarak yapıyor kendisi direkt ama Dart UI olarak değiştirdim. Bu onPressed metodunu bizim almamız gerekiyor. Çünkü bu bir buton olacak. Şurada hemen onPress metodunu alacağız. OnPress diyelim, şimdilik boş bir şekilde verelim. Burada da diyeceğiz ki eğer widget'taki onPress metodu boş değilse, buradaki widget'taki metodumuz onTapDown'u yaptığı zaman onPress metodu varsa bu metodu al. Bu artık işlemleri yap, pardon. Bu işlemleri yap artık. Bu işlemler nedir? Ticker'a animation kontrolörümüzün value'sunu ata. Animation kontrolörümüzün value'sunu atamayacağız. Çok özür dilerim. Onu başka bir yerde yapacağız. Animation kontrolörümüzü şu noktaya, yani 1'e 0, 1 noktasına animated. Ve bunu ticker'a ata. Ticker bir listenable. Bir şekilde biz ticker'dan dinleme yapacağız. Onu da onTapUp'ta yapacağız. Void onTapUp diyelim. Yine aynı şekilde bir parametre ihtiyacımız var. Diyoruz ki eğer widget onPressed null değil ise ve ticker tamamlandıysa, işte burada bizim için ticker çok önemli. Açıklamasını yapmamıştım ticker'ın şimdiye kadar ama şunu şöyle söyleyeceğim. Ticker temel olarak bir feature. Aynı şey. Fakat ticker bize şunu sağlıyor. Durduğu zaman ve tamamlandığı zaman haber veriyor. Ve iptal olduğu zaman haber veriyor. Bize bunlar bizim için önemli şeyler. Diyoruz ki ticker tamamlandığı zaman, yani onTapDown yapıldığı zaman, aslında şunu burada tersine kontrolünü yapıyoruz. Çünkü biz buton olduğu için bu. Bastığımızda başka sayfaya gitmesini bekleyebiliriz. Bizim için bir pop-up ekranı açmasını bekleyebiliriz. Farklı birçok şey bekleyebiliriz. Fakat biz animasyonumuzun bitmeden bu işlemi yapmasını istemiyoruz. O yüzden bu ticker kullanarak ilk başta 1'e 0 noktasına ilerlediği zaman tekrardan geri dön komutu verebilmemiz lazım. Ve biz burada onTapUp'ta o işlemi yapacağız. Animation Controller diyeceğiz. Animate to diyeceğiz. 0'a 0 noktasına tekrardan geri dön. Ve animasyonumuz artık bitti. Buton animasyonumuzu, 3D buton animasyonumuzu sağladın. Artık sen içerisinde tanımladığın onPress metodunu eğer içerisinde bir şey varsa çalıştırabilirsin. Artık orası beni bağlamaz. Kısaca bunu söylüyoruz burada. Şu soru işareti bizim null safety, kısaca aslında null safety diyebiliriz. Yani şu onPress metodunun içerisinde bir şey varsa onPress metodunun içerisindeki şeyleri çalmamızı sağlıyor. Bu null işareti onu kontrol ediyor boş olup olmadığını. OnTapUp'ı da yaptık. Şimdi bize bir tane de void onTapCancel lazım. Şunları şey yapalım. Private hale getirelim çünkü dışarıdan erişilmesini istemiyoruz. Çok da önemli değil ama onTapCancel'ımızı da hemen oluşturduk. OnTapDown'u buraya vermiştik. Pardon, şu şekilde. Evet. OnTapUp'ı da hemen verelim. OnTapCancel'ı da verdik. OnTapCancel'da da şunu diyeceğiz. Eğer yine aynı şekilde widget onPressed null değilse diyeceğiz ki bize ne yap? Animation kontrolörümüzü resetle. Yani ilk haline geri getir. Diyebileceğiz. Şimdi bu üçünü de yaptığımıza göre artık bu animasyon yapabiliriz. Yapmamız gereken bir şey daha var sanırım. Şurada neredeydi? Biz offset'i kullanıyoruz.
Ben burada offset'e şöyle bir değer atayacağım. Diyeceğim ki buna animation'ın değerini çek. Animation kontrolünün mu? Animasyonun değerini. Pardon, çok özür dilerim. Animation'ın değerini çekeyim. Bu da aynı şekilde animation'ın değerini çekeyim diyeceğim. Ama şunlardan bir tanesini eksi yazıyorum. Şu eksi olsun. Bu bizim aslında öteleme ile alakalı bir şey. Onu farklı şekilde biraz sonra gösterebilirim. Şimdilik başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Düşünüyorum. Duration'ın eklemesini yaptık. Fakat şurada duration ile ilgili bir düzenleme yapalım. Nerede? Ha, şurada bir duration ile ilgili düzenleme yapacağım. Neyse, bunu şimdilik bu şekilde dursun. Biraz sonra olası senaryoya göre düzenlemesini tekrardan yaparız. True. Bir yerde bir ufak bir hatamız var. Nerede hatamızmış ona bakalım. 36. satırda diyor bir hatamız var diyor. Compressed size. Ha, tabii şu offset'i, animation kontrolünün hepsini tanımladık ama burada hiçbir şekilde init animation'ı çağırmamışız. Şimdi init animation'ı kesinlikle çağırmadığımız için şu yaptığımız şeylerin hiçbir anlamı olmuyor tabii. Tekrardan o yüzden bunu çağırmayı yaptık. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi güzel bir şekilde butonumuzu gerçekleştirmiş olduk. Baktığımız zaman gayet güzel bir şekilde çalışan bir buton. Fakat biraz yavaş. Bununla ilgili hem dediğim düzenlemeyi yapalım. Duration'ı biz parametre olarak alalım. Hem de onu biraz daha hızlandıralım. Daha hoş olsun. Şöyle, buna da required diyeceğim. Çünkü girmesi gerekiyor. This duration girmesini zorunlu bırakalım ve aynı şekilde onPressed de girmesini zorunlu bırakalım. Evet, this onPressed. Bunların hepsini girmesini zorunlu bıraktık. Şimdi şurada şey yapacağız. Duration kısmına gelelim. Tekrar evet. Widget duration şurada bir tane silindi. In milliseconds diyeceğiz. Ne olursa olsun. Bir tane evet, in milliseconds diyeceğiz. Hemen bunun şeyini düzenlemesini yapalım. Şuradan şu şekilde eklemesini yapalım. Pardon. Duration milliseconds 100 diyelim. Bunu biraz daha hızlı çalıştırmış olacağız bu durumda. Tekrardan başlattı. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı oluyor. Çok daha güzel duruyor. Şimdi birkaç detayı daha eklemek istiyoruz. Öncelikle Beautiful Button dediğimiz şeyi buton olduğu için bu. Herhangi bir şekilde ortasında bir şey yazmasını isteyebiliriz doğal olarak. Veyahut da ikon koymak isteyebiliriz. Yani biz bunu aslında değiştirmek isteyebiliriz. O yüzden ben yine aynı şekilde şuraya bir widget kullanıcıdan almak istiyorum. Bu zorunlu olmayacak tabi. This widget şeklinde eklemesini yaptıracağım. Sonra şuraya geliyoruz. Container'ın child'ı şeklinde center olarak eklememiz lazım ama center eklemezsek ne olduğumuzu ben göstermek istiyorum önce. Widget nokta pardon, ben bunu widget yapmışım ama şunu child yapayım. Her zaman görmeye alışkan olduğumuz şekilde olsun. Bunu da child yapayım. Aşağı indirelim. Widget nokta child. Evet, bu şekilde düzenlemesini de yaptık. Hemen buraya geldik. Şuraya biz istiyoruz ki bir child ekleyelim. Bu child ne olsun? Text olsun ve adım büyük bir şey olmasın.
diğer sayfa diyelim. Böyle bir buton ekledik ve bizi diğer sayfaya götürmek istiyoruz butonla. Şuraya da hemen on press çalışıyor mu ona da kontrol edelim. Diğer sayfaya geçildi gibisinden bir şey yazdıralım. Çalıştırdığımız zaman şu gördüğünüz gibi öncelikle center eklemediğimiz için konteynerin içerisinde herhangi bir şekilde eklemesini yaptı. Hoş durmadı. Fakat gayet güzel çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Diğer sayfaya geçildi diye onPress'imizi de çağırıyor. Bunun içerisindeki de herhangi bir şey yaptırabiliyoruz. Şuraya da dediğim gibi center'ı eklersek mükemmel bir şey elde etmiş olduk. Diğer sayfaya geçmemizi sağlayan mükemmel bir buton. Fakat şimdi şunu da gözden geçirelim. Bu buton sürekli bu renkte mi olacak? Ben farklı farklı butonlar eklemek istiyorum belki. Mesela center şeklinde Beautiful butonumuzun içerisine row diyelim. Hani ben aslında 2 tane buton eklemek istiyorum. Ve diğer butonum da text değil, bir ikon olmasını, icons nokta close var mı? Var, evet. Bunun da mesela kırmızı bir buton olmasını istiyorum. Şöyle bir düzenlemesini yapalım. Main axis alignment center deyip, hatta center değil de space evenly deyip daha düzgün şekilde görünmesini sağlayayım. Tamam, bu şekilde daha düzgün görünüyor. Tamam, ben hani bu şekilde bir eklemesini yaptım ama close'dan daha iyi bir şey bulabiliriz. Arrow back diyelim. Tamam, ben bu şekilde bir eklemesini yaptım ama ben bu butonumun renginin farklı olmasını istiyorum diyelim. O zaman ne olacak? Buraya da aynı şekilde biz butonun rengini farklılaştıracak şekilde parametre olarak alabiliriz. Onu da şu şekilde yapalım. Bir tane color belirleyecek. Bir de bize shade verecek. Şuradan onları da alalım. This nokta color, this nokta shade. Tamam. Bunları vermesini istedik diyelim bir de bizden. Hemen aşağı inelim. Alttaki buton, Animated Builder'ın içerisindeki üst butonumuz bizim color dediğimiz şeyi alacak. Onun alt kısmı, hiç değişmeyen kısmı da bizim shade dediğimizi alacak. Çünkü hemen göstereyim şöyle. Hani burada biz ufak bir hata yapmışız. Shade'i üst tarafa vermişiz. Fakat bunun aslında widget'taki color olması lazım. Şunun ise blue dediğimiz kısmın ise widget'taki shade olması lazım. Yani aslında altta şu gördüğümüz ufak kısım bizim gölgemiz, üstteki kısım ise normal butonumuz. Bizim vermeye çalıştığımız efekt bu. O yüzden buraya colors.green dedim. İlkini yeşil yapacağım. Shade'ime de colors green shade 800 dedim. İkincisini de kırmızı yapmak istiyorum. Şunu da düşürmek istiyorum. Diyelim 40'a. Boyutunu da iyice düşürmek istiyorum. Colors red shade colors red shade 800 gibi verdim. Baktığımız zaman görüyorsunuz. Farklı 2 tane çok güzel buton elde ettik. Evet. Bu dersimizden bu kadar. Daha güzel dersler gelmesini istiyorsanız kanala lütfen abone olun ve sayfayı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.